Bence bunu anlatarak içeri girelim. Burası Katolik hacıların yolu. Trafiğin çok bol olduğu bir yer burası. Kendi trafiğinizi hatırlayın. Şu dedikodu penceresi gibi değil mi? Orası deve girişi için mi? Şimdi bu evde satılık mesela. Satılık mı? Buradaki nine de öldü. Tarihi bir kilit şu an. Tarihi bir kapının önündeyiz şu an. Bir zamanlar sel basan köy. İçindeki köprünün altından su geçmiyor şu an. Hani böyle köyümüzün meydanına gidiyorum şu anda. İşte su dolduracağım çeşmemizden veya işte ekmek yapacağım. Görüntüsü yani. O bir sıcaklık veriyor ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Baksana. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Merhabalar. İzmir Bergama İsmailli köyündeyim. Arkamda gördüğünüz yer de benim dün akşam konakladığım yer. Videonun içinde burayla ilgili de bilgi vereceğim ve içini göstereceğim. Güzel bir bölge, keyif aldığım bir bölge. Geçen sene buranın hemen yakınlarında bir köy daha var, Balaban köyü. Orada bir video çekmiştim. Bir dönüşüm evi vardı. Hatırlarsınız belki. Genç bir kardeşimiz orada tarihi evi, 150 yıllık falan civarıydı. Onu güzel bir hale getirmişti. Hemen yakınlarında bir köy burası, İsmailli köyü. Bu çevrede Bergama'ya ait, şu an merkezdeyiz. Cami falan var. İşte eski yıkık dökük ev var. Burası köyün meydanı. Bergama'ya ait köy tipleri hemen hemen böyle. Ama İsmailli köyünün birkaç tane böyle öne çıkan özelliğinden dolayı burada da konakladım. Burayı çekmek istedim, göstermek istedim size. Elde olan bilgiye göre 300-400 yıllık bir köy olduğu söyleniyor. Eski bir Rum köyü. Yollar çok bozukmuş burada eskiden. Tabii şu an güzel gözüküyor da çok fazla sel alan bir köymüş. Çok su basıyormuş. Dolayısıyla buradaki yaşayan köylülerin de yukarı tarafta yani Zeytindağ'da zeytinlikleri varmış. Hep o taraflara gitmişler. Ama şu an görüyorsunuz hemen karşı tarafta rüzgar gülleri var. Onlar gelince karayollarda söz vermiş. Demiş ki yollarınızı yapacağız ve yollar yapılmış. Şu anda da çok fazla göç alan bir köy haline gelmiş. Nasıl gidiyor bak Madrid 31. Köyün meydanı. Zaten şu taşlara baktığınızda köyün hemen hemen tarihi çıkmış oluyor. Bunlar Rum yapıları. Onların yapıtlarına benziyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde çok fazla köyde bu şekilde gördüm. Artık anlaşılıyor yani. Bu arada bu köyde ve geldiğimiz köylerde de çok fazla bu şekilde boş terk edilmiş ev var. Çünkü gençlerin böyle bu tip köylerde durmaları mümkün mü? Değil. Yani gençler para kazanmak zorunda. Hem sosyalleşmek zorunda. Dolayısıyla en yakın ilçelere dağılmak zorundalar. Veya işte ile gidiyorlar çalışmaya. Yine içinde bulunduğumuz köyde yaş almış. Büyüklerimizin yaşadığı köyler haline gelmiş. Bu köyde böyle. Hatta şöyle bir şey anlattılar bana. Güler Ateş isminde bir hanımefendi, bir arkeolog. Burada herhangi bir evin altında mı artık bir şekilde ulaşmış. İsmailli köyünün tarihiyle ilgili bir tane günlüğe ulaşmış. Bir tane çocuğun yazdığı bir günlük. İşte sabah kalktım, şuraya gittim, buraya gittim, bahçeye gittim, oradan geldim, buradan geldim diye. İsmailli köyünün özelliklerinin de içinde barındıran böyle birkaç tane bilgiye ulaşmış ama tabii tam şu anda bilgiye sahip değiliz. Belki ileride onunla da bir yayın yapma şansımız olabilir. Çamaşırın olması falan. Köyün genel yapısını görüyorsunuz değil mi? Mesela şuraya çevirebilir misin? Yığma taşlarla çevrili evler var. İşte 200-300 yıllık, 400 yıllık bilemiyoruz şu anda. Böyle atıyor gibi de olmasın. Şehirden bunalmış olabilir. Burada eskiden dedesinden kalmış olabilir. Bu şekilde evleri, yerleri olanlar varsa da hemen böyle güzel tadilatla, güzel bir işçilikle yaşam alanına çeviriyorlar. Hemen bir asma, önüne bir çimlendirme falan derken orası bazen kafa dinleme yeri oluyor. Bazen de tam zamanlı yaşam haline gelebiliyor. Dün akşam bu köye gelirken beni bir tane Renault takip etmişti. Bu muydu acaba? Bu olabilir ha. 35 plakalı. Bak burada Mostar Köprüsü'ne benzer bir köprü var. Altından su akmıyor tabii de. Bir zamanlar sel basan köy, sudan artık bunalan köyün içindeki köprünün altından su geçmiyor şu anda. Tabii DSE'nin burası kanalı. Böyle çok az denk gelir. Bomboş yolda, hiç arabanın geçmediği bir ortamda. Etrafın çok sessiz olduğu yerde gezmek, vakit geçirmek. Buralar Yuntağ'ın çevreleri. Yuntağ tabi antik dönemlerden kalma yerleşim yerleri var etrafında. Lidyalılar ve Pers imparatorlukları yaşamış. Yani çünkü onlara ait kalıntılar bulunmuş. Yuntağ'ın yüksekliği 1200 metre civarında. Yuntağ'ın eteklerinde köyler, kasabalar. Tabi bu bölgeye geldiğinizde geçiyorsunuz. Görüyorsunuz. Onların hepsine şahitlik yapıyorsunuz. Çok az araba geçiyor. Bu videoda 2 tane denk geldi.
Yani kırsal yaşam tarzını koruyan köyler. Onları böyle çok net bir şekilde görüyorsunuz. Hemen rüzgar güllerinin yanından geçiyoruz. O bölge. İşte o bölge bu bölge. Heh, evet açtım. Birçok evde rastlamıştım bunlara. Bu da işte kaç yüzyıl önce insanların ellerinin değdiği kilit. Tarihi bir kilit yani şu an. Tarihi bir kapının önündeyiz ya şu an. Baksanıza. Burası şimdi içeri gösteremiyoruz da şöyle dolaşalım. Evin yan tarafını göstereyim. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Çok gezdiğim yerlerde, bak bu kedi gene burada dolaşıyor, küçük kedi. Çok gezdiğim yerlerde çok güzel böyle dönüşümlere rastlıyorum. Alıyor, kendinde o dirayeti, o sabrı, o ekonomiyi görüyor bazı insanlar. Çünkü bazı insanlar savaşçıdır. Bazı insanlar önüne hazır gelmesini ister. Yaşayacak ömrü de varsa, istiyorsa da o eski yeri dönüştürür. Dönüştürme şansı vardır. Ama bazı insanlara bu çok zor gelebilir. Herkesin doğada yaşama isteği göz önünde bulundurulduğunda, baksanıza şuraya ne kadar zor. Ama ayağa kalkabiliyor. O kolaylık yanında zorluk var. Her şey zıttıyla devam ediyor. Yani hayatta bir denge var ya, her şey zıttıyla devam ediyor. Zıttıyla büyüyor. Tanıdığın köyde yaptığını düşünelim, başka algoritmalar çalışıyor ama bir de tanımadığın köyde yaptığın zaman bir şey dikkat çekmeye çalışmıyorum ama gerçekten çok sizlere videolarda göstermediğim, görünmeyen, açık platformda gösterilmeyen, gösterilmeyecek olan çok detay var yani. İnsan yaşayınca ortaya çıkıyor ama güzel ki hem keyifli şeyler hem zor şeyler. Kesinlikle zorluk olabileceğini unutmayın yani. Köyün marketinin yanındayız. Abla zile bastı. İhtiyacı olunca gelip ihtiyacını alıyor da, değil mi abla? İçeriden çıkıyor onlar da. Evi arkası değil mi? Onun arkasında evi var. Evet. Zordur. Şehirlerde her şeye ulaşmak kolay. Ulaşabiliyoruz. Anında evimizden çıktığında her şeye ulaşabiliyoruz. Bu videolarla işte o düzgün temiz kalpli insanları aslında bu hayatlara hazırlamaya çalışıyorum gibi bir durum da var yani. Her şeyi görürsünüz. Detayları hepsini görürsünüz. Ama bu köylerde yaşamak da hem cesaret ister hem huzur verir belki. Kendinizle baş başa kalırsınız ama çok zordur. İkisini beraber götürüyorum. Zorlukla kolaylığı gösteriyorum size. Burada da sevgili hocam var. İsmailli köyümüzün imamı. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Siz nasılsınız hocam? Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte camiye gidip geliyoruz. Evli misin? Evet, evliyim. 3 yaşında bir kızım vardı. Buralardaydı biraz önce. Bakkalın oraya gitti. Evet. Normalde neresi hocam? Manisalıyım. Manisa merkez köylerden. Bu arada Yunt Dağı'nın eteklerindeyiz arkadaşlar. Çok önemli bir dağ. Yani tabii ki bu videoya sığmaz ama onunla ilgili videolarda çok YouTube'da izleyebilirsiniz. Yunt'ta büyük bir çevre. 40-60 civarında köyü barındıran. Bergama'dan biraz almış, Soma'dan, Manisa merkezden almış, biraz Alia'dan almış. Hepsinin ortasında etrafı, bu tarafta Göksu Ovası, arkada Bakırçay Ovası. Etraf ovayla bir dağlık bir bölge işte. Yunta bölgesi, Yörük bölgesi. Camiye odaklı hem de doğa odaklı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yüzün de gülüyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Alıştın sen. Ben... Hiç alışmadım. Alıştın, Ben alıştın. gayet kamera kapalı diye. Şey değil mi? Tiyatro kursuna gittim ben. Evet. Uğur Polat, Sumru Yavrucuk falan, hoca da Emre Kınay falan. Çok önemli isimler. Sahnede bir sefer nöbet geçirdim bu heyecan yüzünden. Aman bir şey olmasın abi şimdi. Sonra set işine başladım. Ama ben de rahat olursun. Şimdi Özgür'ü tanıştırıyorum size. Tanıştırabilir miyim Özgür? Tabii tabii. Özgür de daha önce şehirde yaşamış. 2 yıl önce buraya gelmiş. Benim dün akşam kaldığım yeri işleten bir kardeşimiz. Dün akşam güzel sohbet yaptık. Şimdi o da işte benimle beraber bugün bana vakit ayırdı sağ olsun. Bu arada şeyden bahsedebilir misin? Burası Katolik hacıların yolu. Ya dinle ilgili ben de çok şey bilmiyorum. Bu adamlar Almanya'dan yürümeye başlar. 6 ayda burada olur. Buradan da 24 Aralık'ta Kudüs'te olacak şekilde rota çizerler. Burası güvenli buldukları rota. Dünyadaki bütün Katolikler Yok, değil, değil mi? Jerusalem Way diye bir organizasyon. Kudüs Yolu diye bir organizasyon. Senede kaç kişi gelir size yani? Yani bu savaştan evvel bir 50'yi buluyordu. İsrail-Filistin Savaşı'ndan önce değil mi? Yürüyorlar sıkıntı çekerek ve o topluluktan bu yola Kudüs'e gitmesi için gönderdikleri Katolikleri de takip de ediyorlarmış. Tabii. Değil mi? Hani neredeler? İşte geliyor mesela. Yani çok ciddi yani. Evet, konaklama için mesela duruyorlar burada ama o kağıtlarını kaşe basıyorlar falan gibi. Burada konaklama işi yapan Özgür konuda tecrübeli. Bir sürü insanla, bir sürü kültürle tanışıyorsun sen de bu arada. Evet. Şu an bir köprünün üzerindeyiz. Burada bir kabile geçmiş abi. Evet. İzini bırakmış. Evet. Biz geldikten sonra yenilendi bu kemerler. Aslında daha düzgün yapılabilirdi. Yani şu taşlar en azından şöyle diyebiliriz abi. Şu taşlar en az 300 yıllık. Tabii. 300 yıl önce burada yaşayan insanların kendi gözleriyle baktığı taşlar yani. Bu arada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Şu an köy çok sessiz ve kimse yok. Kimseye rastlayamıyoruz. Bir işte hoca vardı. O var. O da ezanı okudu. Geldi orada dinleniyor.
Nerede millet? Zeytin'de. Zeytindeler, evet, şu sezon zeytin sezonu. Zeytin zamanı şu anda. Kasım ayında çekiliyor bu video. Zeytini olan zeytinde ama köyün nüfusu zaten yaşlı. Yani dolayısıyla evde zaman geçiriyor. Bu arada 155 civarı bir nüfusu var. Yani o da hemen hemen bir 40-50 hane mi yapar? Yani taş çatlasın öyle bir şey yapar. şekilde. Onun da 80'i burada yerleşik kalır. Evet. Şimdi tarih görmek istiyorum da görmeye çalışıyorum. Evlerin tarihleri yazıyor üstlerinde. Ama ne tarihi o? İşte atıyorum 1964 yazmış. Vatandaş düzeltirken benim anladığım kadarıyla bir tarih koymuş oraya. O da nöbet mi bekliyor da? Salık geziyor, inekler, hayvanların hepsi. Ahırcılık yok. Her taraf meralık. Bir salıyorlar hayvanları. Ondan sonra akşam topluyorlar. Belki de bakmıyorlar bile. Biz buraya gelirken abi her yerde böyle birerli ikişerli inekler vardı. Ya dededen aktarılıyor bu büyükbaşlar. Belki 300 tane adamın büyükbaş hayvanı var. Ama 300 büyükbaş yabani duruyor aslında o doğal merada. Kendi kendine yürüyor. Şu ev görünüyor mu kameradan bilmiyorum ama 1960 yazıyor orada mesela. Evet. Hani videonun başında demiştim ya çok fazla yağmur oluyor, sel baskınları oluyor falan. İşte mangallar yapmışlar. Su şöyle yüklü bir şekilde gelse bile ne olacak ki? Görüntüsü bu yani. Güzel bir şekilde altyapı yapmışlar yani. Bayağı da gidiyor değil mi yukarı doğru? Evet, evet. Köyün eski kamu binaları var. İşte sağlık ocağı varmış. Jandarma karakolu varmış. Şimdi onlar kapalı. Nüfus sebebiyle. Kışın kar düşüyor mu? İlk geldiğimiz yıl yağdı bayağı. Geçen yıl çok azdı. En fazla çatılarda tutmuştu yani. Sen şehirden geldin ya. Bana hep sorarlar. Başın göğe erdi mi? Evet. Erdi mi? Kendinle ilgili oh be tamam ya dediğin durumu yaşadın mı? Ya, Evet budur ya. yok canım, öyle bir durum yaşayamazsınız. Yaşamaz mısın? Yok ama Bir zaman olmaz mı? eskisinden daha mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tamam onu soruyorum aslında yani. İyi oldu ya. Özgür. Kendi kendine toplantı yapıyor musun? Tabii. Hanımlardan fırsat kalırsa yapıyorum. Evlisin bu arada. Evet. Tamam. Abi burayı bana anlatır mısın ya? Ortak nokta sanki ya köyün böyle topluluk takım havasındaki yerleri dikkatimi çekiyor. Gözünün önüne geliyor değil mi? Evet, Böyle evet. toplanmış Bir şey var burada. Ne var abi anlatır İşte mısın? gıybetleri falan burada yapılıyor falan. Su sarnıcı. Köyün eski su sarnıcı DSİ'yi mühürlemiş işte su getirince. Tulumbalar var orada. Bak şuraya baktığında ilk şöyle görebilirsin. Sanki ocakmış gibi, tandırmış gibi. Ha. Tulumbaları görmesen. Ha, tulumbaları gördüğünde ha burada bir dakika ya buralar sarnıç, burada su var herhalde falan. Nedir bir anlatabilir misin? Su sarnıcı. Su sarnıç. Senin anlattığından fazla bir şey yok ki. Ben basit cümle kuramam. Onun için videon rezil olur yani. Sorun yok. Burada da düğün müğün olduğunda şey mi yapıyorlar? Yok, hayır, hanımlar gelir. Ekmeğini burada yapar. Zaten tek tük kalmış nüfusun. Köylü ekmeğini kendi yapar zaten. Ekşi mayalı bir ekmek yaparlar. Dededen kalmadır mayası mesela çoğunun. Oo çok iyi. O mayayla yaparlar. Burada da aynı şekilde. Akşam sende yediğim o bazlama yaptın ya. O ekmek de çok güzeldi ha. O aslında daha çok bizim o tarafta galiba yapılıyor onlar. İşte kimisi kete diyor, kimisi bazlama diyor. O. Uzak Doğu diyecektim de. Benim eşim de Ardahanlı. Her taraftan izleyen izleyicilerimiz var. O isimlerin hepsine hakimler yani. Ya şey çok hoşuma gidiyor. Bak şimdi tam bak çevirsene. Köyün meydanı burası. Meydanlardan bir tanesi. Köye bak. 155 kişi var. Kaç tane meydanı var? Yukarı köy aşağı köy olmuş. Ha. Köyün bir de yukarısı var. Mesela bura bu kadar düzgünken orası niye öyle dersin yukarı çıktığımızda. Onu da açıklamasını o zaman yaparım. Hani böyle köyümüzün meydanına gidiyorum şu anda. İşte su dolduracağım çeşmemizden veya işte ekmek yapacağım. Görüntüsü yani. O bir sıcaklık veriyor ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Baksana. Değil mi? Hemen çıkartıyorlar. Burada sıcak sıcak koyuyorlar herhalde buraya falan. O yeni yapılmış. Görmemiştim. Ben de görmedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ağlasın. Ekipte şu anda kızım da var. O da korktu ondan. Bu arada buraya gelirken çok fazla her yerde kuyu var böyle. Çok ciddi yağmur yağar burada. Yani bir damlası kova gibi düşer üstünüze yani. Buralara geldiğinizde köyler arasında böyle bir yol kenarlarında çok fazla görürsünüz böyle su havuzlarından. Eskiden açılmış çukurlar buralar. Yağmur suyu bunlar tabii ki. Köylünün su ihtiyacını karşılamak için. Kurak bölge olduğu için sizler de eğer evinizde, bahçenizde, yaşadığınız yerlerde bu kuraklığın çok fazla olduğu zamanda bas bas bağırdığı, aram verdiği durumlarda şu anda da haberlerde görüyoruz. Bazı barajlar kurumuş. Yağmur suyu hasadını bir araştırırsanız, bir Google'dan bakarsanız en azından ne olduğunu ufak ufak böyle sistemlerle su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yağmur suyundan su üretebilirsiniz yani yaşadığınız yere.
Şu kapıya bakar mısın? Yine bir tarih var orada. Şöyle bir çevirelim. Bak, Mazgalların DSE'nin yolu burası. Kanal. Ülkenin bazı yerlerinde bazı kanallar çok turistik görüntüye sahip. Bazı kanallar böyle. Yukarı doğru gidiyor. Aa, burası okul muydu? Evet. Aktif hala taşımalı eğitim işte. Köyün okulu. Arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum. Benim çocuğum da o şekilde o çemberin içindeydi. Artık hani köyler mahallelere döndüğü için kapandı. Okuyacak çocuk yok. Bazı köylerde eğitim olmayınca o çocuklar okuyacak bir şekilde nereye gidecek? En yakın köy okulu neredeyse veya işte ilçe. Bazı yerlerde bazı köyler böyle ilçe gibi gözükebiliyor. O okullara taşımalı eğitimle, yani servislerle oraya taşınıyor. Bir 30 öğrencisi var galiba. Bu okulun mu 30 öğrencisi var? Evet. Aa, sayı da az. Tabii çocuk sayısı da yani bir sürü olacak değil ya tabii ki. İsmailli Ortaokulu. Şu gördüğünüz ağaçlar hemen yolun kenarında dikkatinizi çeker böyle. Sanki böyle birisi tarafından formlanmış gibi, böyle özellikle taranmış gibi veya işte şekil verilmiş falan gibi dikkatinizi çeker. Yolun kenarında hemen Akdeniz bölgesine özgü ağaçlar. Çalı formunda bunlar. Genellikle susuz olan kurak yerlerde kendi kendilerine yetişirler. Çok fazla var burada her tarafta. Şuraya çevirsene kamerayı mesela. Baksanıza. Her tarafta. Ama şuna bak mesela. Veya tam karşıdakine bak. Özellikle suya ihtiyaç duymamak için veya suya en az şekilde ihtiyaç duymak için gövdesi olmadan büyüyen, kendini yetiştiren çalış formundaki ağaçlar. Bitkiler desek daha doğru olur. Baksana da. Bak tam şu karşıda var mesela. Özellikle sanki ağzı burulmuş, böyle içine bir şey konmuş. Nişanlı düğünde hazırlanan böyle keseler var ya, ağzı bükülmüş falan gibi. Tam karşıda bak o şekilde var mesela. Ya şu rüzgar güllerinin olduğu dağ var ya karşıda, bilmiyorum renkler gözüküyor mu gözükmüyor mu ama karşıda böyle kontürlü geçişli renkler var. Bazı ağaçlar böyle hafif turuncuya dönmüş, bazı ağaçlar yeşilde kalmış. İşte sonbaharın nimetlerinden bir tanesi. İşte o yaprakların içinde bulunan pigmentlerden dolayı o renk dönüşümleri oluyor. Nimete baksanıza ya. Böyle mükemmel görüntü ortaya çıkıyor. İlk geldiğimizde yaşadığımız ev işte. Yine bizim mülk sahibimizin. Burası mıydı? Evet, evet. Ne kadar kira vermiştiniz buraya? Ya 1000 lira diye konuşmuştuk. 2 sene önce. Evet. Ama iyiymiş ya. Şu an başka biri mi oturuyor? Yok, şu an kimse yok da ben zaten çok severek yerleştim buralara. Ama işte taşın öyle bir azizliği olabiliyor yani. Ustalıkla ilgili de problemler olmuş. Mesela şu gördüğünüz membranları ben yaptırdım. Sürekli su basıyordu. Yani yetişemiyordum. Hem otel hem buralar. Geçen yıl bahçemiz buraydı. Bahçesi falan çok güzelmiş ama ya. Bak, gene sevdiğim şeylerden bir tanesini göstereyim size. Şurada bir ev var. Yine enerjili bir ev. Yaşam devam ediyor. Şöyle çevirir misin kamerayı sol tarafa doğru? Avlu var. Yani tabii avlu değil de yani bir boş alan var ya. Etrafında da karşısında gene bir ev var. Yani çevrelenmiş. Ya işte hani bir laf var ya. Çatın olsun, suyun olsun, Ekmeğin olsun. ekmeğin olsun. Yeter durumu var ya. Fenomen bunlar zaten yani. O sıcaklık veriyor. O durumu bahsetmeye çalışıyorum aslında. İncir falan var, zeytinler var. Genelde mesela şu baba oğlu ne yapıyor, ne iş yapıyor? Baba oğlu değil. O Mustafa abi. Eren de şurada yukarıda Hüseyin abinin oğlu. Baba oğul yaptık adamı 2 dakikada. Genelde hayvancılıkla geçiniyorlar arkadaşlar. Evet, genelde öyle. Tabii başka şeyler de olabiliyor. İnsanların farklı uğraşları da olabiliyor ama genelde hayvancılıkla uğraşıyorlar. Odunlarını Yıldırmış Fadime teyze. kışın gelmiş buraya. Şimdi buranın kronik hasta etme sorunu romatizma. Nasıl yani? Evlerde bakım olmadığı için tabanı toprak, ince beton atılmış misal. Çok mühendisliğini bilmiyorum bu işin ama genelde rutubetli evler. Kronik problem bu. İsmail adında bir deveci geliyor köye. Bizim altımızda Atçılar Köyü var 5 kilometre. Oranın mevzu Osmanlı zamanı at ihtiyacı karşılarmış. Bura deve ihtiyacı karşılarmış. Mesela gördüğünüz o yılkı atlar aslında yılkı atları değil. O atçılardan serbest bırakılan atlar onlar. Araç, traktör falan gelince ata ihtiyaç kalmıyor. Ya o şey görünce aklıma geldi. Görebilecek miyiz bilmiyorum da develerin ahırları. Yani bakarız şimdi. Bakalım mı? Oraya bakalım şimdi. Tamam. Develere göre ahır yapılmış. Ben de aslında gittiğim köylerden talep etmediğim, benim de girebileceğim kapılar olması lazım. Baksana. Şimdi benimle karşılaşan diyor ki ya sen uzun boyluymuşsun ya Murat.
hayal kırıklığı gibi falan. Yani sen uzun boylu musun ya Murat falan geldin diyor. uzun falan diye. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şu ev var ya, bak şöyle bahçesi olan şöyle bir taş ev. Yani şimdi yer ismi vermeyeyim de bazı ilgili yerlerde olsa var ya, şuranın kirası şu anda 30 bin lira yani. Ya şöyle Şuraya bak ya. problem ne o işte ya. Ya para işi bizde çok sıkıntılı. Ne gibi abi? Ne dikkat çekmeye çalıştın? Bir para mefhumu yok ortada. Gerçek bir para yok gibi yani sanki. Öyle akıl almaz paralar konuşuluyor bazı şeyler için. Bazı şeyler için o kadar değersiz paralar konuşuluyor. Evet. Belki benim değer yargılarımla da alakalı olabilir ama. Sen biraz değişik birisin abi. Yani istediğim kafadasın. Yani şunu demek istiyorum. Çok ilginç. Bir yerlerde birilerinin ihtiyaçları olan bir şey başka yerlerde çok rahat bir şekilde boş boş duruyor yani. Bak 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 bak, hele. Ay çok yavru. Hele sen ne yapıyorsun burada? Gel. Senin etin ne, budun ne senin? Ne zaman doğdun sen? Onun yavrusu olamaz herhalde, değil mi? Onun alakası yok. İsviçreli dedikleri Hüseyin abinin evi burası. Oradan mı gelmiş? Ya aslında 12 yaşında mı 14 yaşında mı Adana'dan annesi alıyor İsviçre'ye götürüyor. Kendince. Ha, Tina Hüseyin. Biz de ilk geldiğimizde bu evde oturuyorduk. Öbür ev değil miydi? Orada Sibel'le annem oturuyordu, burada ben. Anne Gizem oturuyordu. Yine burada da kimse yok herhalde. Evet. Burada da kimse yok. Şimdi bu evde satılık mesela. Satılık mı? Buradaki nine de öldü. Ön tarafta bak hayat var. Orada üst kat var. Alt kat ayrı bir şey. Baksanıza ya. Bak mesela burada ahırın kapısına bak Murat Hocam. Ha, şu arkadaki değil mi? Hı hı. Heh, işte develerin girdiği ahır onlara göre yapılmış. Az önce bahsettiğim konu oydu. Taş dizimi mesela Ege'nin bütün her yerinde aynıymış. İşte sağlamlaştırmak adına düz, üstüne tekrar taş. Bunlar gibi yığma değil yani. Bir matematikle yapılmış yani o. İşte şurada görüyorsun mesela köşe taşında. Sıralı yapmış. Ortaya koydukları üst üste 5 tane taş var ya. Orada hem estetik görüntüsü sağlamış. O ayrı konu ama birinci konu o değil. Orada da bir kilit durumu var. Evet. Bak burada bel vermiş. Aşağıya doğru bak, şöyle belli olur. Şu sokaklara baktığınızda aklınıza tamam buradayız, içeri girmiyoruz. Tamam, anlaştık. Tamam yahu. Aklınıza Ege bölgesindeki dar sokaklar geliyor mu? Mesela Bodrum sokakları. Baksanıza dar sokaklar. Tamam gidiyoruz. Şuradaki kapı o az evvel görüştüğümüz Aydın abinin kapısı. Mesela kapının şekline bakın. Şurada şu an küçük kapısı açık olan kapı. Arkada mı? Ha evet. Orası deve girişi için mi? Yani öyle tahmin ediyorum ben. O dediğim Kanadalı misafirin söylediği de anlattığı da oydu. Her taraf taş arkadaşlar. Yani bir tane burada boş arazisi olan birisi yoktur da burada. Yani etrafından veya kendi arasından topladığı taşlarla kendine bir ev yapabilir yani. Avantaj gibi görünen durumların içinde bazen dezavantaj olabiliyor veya tam tersi olabiliyor. Baksanıza şuraya, her taraf taş. Önemli bir bölge. Burayı seviyorum. Her türlü durumuyla hem de tarihiyle alakalı burada bulunmayı seviyorum. Oo, burada da yaşam var. Yani burasının da mı deve girişi kapısı olduğunu düşünüyorum ama Bu kadar büyük olmasının nedeni o diyorlar yani. hani şurası, burayı kendi... Tabii orada insan O geçişi tabii. ayrı. Bir cızbız oluyor içeride şu an, yemek pişiyor herhalde. Baksana ne kadar güzel. Yani ben bakınca buna kimin yaşadığını düşünüyorum. Acaba kim gelmiş, kim yapmış, kim yaşamış ama şimdi adamlar satıp gidiyor. Ama baktığında sanki bir köşe başıymış ya. Önceden de kilit noktadaki birinin bir evi gibiymiş yani. Mesela o Hüseyin netine gördük ya. Orası jandarma karakoluymuş. Ona dönmüş sonra. Evet. Mesela şuraya hiçbir şey yapılmamış o kadar yıldan bu zamana kadar, değil mi? Evet. Her taraf pınar ağacı. Bak mesela taş yapamamış, yama yapmış öyle. Aslında hedefi bütün hepsini kiremit yapmak ama. Kiremitlere hiç bu kadar yakın olduğunuz bir dönem oldu mu? Kiremitlerde belinizin hizasının aynı olduğu muazzam bir koku var şu anda burada. Bak yerleri göstersene yerleri. Tahmin edebiliyorlar. Kokuyu da ben böyle ulaştırıyorum işte, görüntüyle. Trafiğin çok bol olduğu bir yer burası. Kendi trafiğinizi hatırlayın. Ataşehir'den ne bileyim nereye gidiyorlar? Taksim'e gidiyorlar. Çok da bilmiyorum da oralar. Bir de buradaki sabah trafiğini ve akşam trafiğini düşünün. Herkes geliyor. Meralarda otlamışlar ve geliyorlar. Evlerine geliyorlar.
Köyün genci olarak sen köydesin hala. Evet, bu köydeyim abi. Kaç yaşındasın? 16. 16. Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun burada? Burada hayvanlarla uğraşıyoruz abi ya. Babana yardım ediyorsun. Babama yardım ediyorum. Ne var sizde? Büyükbaş mı var? Büyükbaş, küçükbaş. Hayatında böyle başka bir şeyler istediğin bir dönemde misin yani? Başka bir şeyler bu işlerin dışında Yok öyle çok bir yok isteğim. burada durmak istiyorsun, devam ediyorsun Evet. burada babanın yanında. Babam Kardeşlerin var mı? var. Bir tane kardeşim var. Böyle yapmak istediğin bir meslek var mı mesela bunun dışında böyle sempati duyduğun? Yok abi. Yok mu? Yok. Okuyorsun ama şu anda. Evet, açıktan okuyorum. Açıktan mı okuyorsun? Açıktan okuyorum. Babanın sağ kolusun. Aynen öyle değil. Kız kardeşin var mı? Yok. Erkek kardeşim var. O senden küçük biraz. Küçük. Daha. 10 yaşında daha. Sen 2009'lu musun? Yok 8. 8'im. Benim oğlum 2009'lu. Ben 8'liyim. Biz yaşlanmışız ya. Sen tam böyle 50 dönümlük bir çiftlik emanet edilecek birisi gibi duruyorsun şu anda. Öyle Doğru mu? mi? Var. Hayvanların içinde olduğu, Evet. tavukların, ondan sonra bir çiftlikte neler yapılacaksa, neye ihtiyaç olacaksa sabahtan akşama kadar yönetebilecek bir durumda görüyor musun kendini? O kadar çok yönetemem herhalde ya. 2 sene sonra olursun ama. 2 sene sonra olur herhalde. Şu Olur. an o kadar çok kendime güvenmiyorum. Teşekkür ederim Eren'cim. Rica ederim. Hadi sağ olasın. Muğla'dan geldim ben, Muğla. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Dişler altın. Daha sağlıklı oluyormuş değil mi dişler altın olunca? Gerçekten ben öyle bir şey duydum. Doğru mu amca o? Bilmiyorum valla. Hazımla ilgili falan bilmiyorum nasıl bir bağlantı var. bilemedim. Özbekistan'da sürekli böyle. Yani 20 yaşında çocuğun bile dişleri altın amca. Allah Allah. He. Bu köylüsün sen. İsmailli köyün. İsmail. İsmin de İsmail'miş bir de falan. Mehmet. Mehmet. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Hep bütün ömrün burada mı geçti? Ömrüm burada geçti. Ha, Mehmet amca. Hep reçberlik mi yaptın? Hayvancılık falan mı yaptın? Çiftçilik, hayvancılık işte bunlar yapıyoruz. İyi. Sağlığın sıhhatin yerinde. Allah'ım şükür iyi. Her cümlende dişlerini görüyorum. Neşelisin. Allah'ım şükür. Morallisin. Bozmasın. Saatim iyi ya. İyi iyi güzel. Biz de Muğla'dan geliyoruz. Köyleri geziyoruz. Öyle. İyi. İsmailli köyünü geziyorum böyle. Güzel. Şu an neyle uğraşıyorsun? Emeklisin zaten. Evet. Rahat rahat böyle oturuyorsun. Hayvanları gideceğim şimdi. Hayvanlara mı gideceksin? Hayvanlara gideceğim. Nasıl, hayatın keyfini nasıl çıkartıyorsun sence? Sen ne yapıyorsun mesela? Dinlendiğin zaman ne yapıyorsun? Dinleneceğin zaman. Ne yapayım? Ne yapayım? Oturuyorsun bir kahve içiyor musun hanımla? İçiyorum. Zeytinli o. Zeytinde. Onu gönderdin zeytine. Zeytine gittiler. Mehmet amca. Ben de burada hayvanlara bakıyorum. Hayvanlara bakıyorsun. Hala devam ediyor çalışmaya. Evet. İyi iyi bakalım. Teşekkür ederim. Ağzına Sağ ol. sağlık. Sağ ol. Tamam. Şu dedikodu penceresi gibi değil mi? Evet. Buradan çıkar gelen geçen falan böyle. Ya belki de hiç öyle bir şey yok. Biz o kültüre doğduğumuz için, o coğrafyaya doğduğumuz için biz belki Eski marangozu. öyle biliyoruz. Neresi? Köyün eski marangozu şurası. Fadime teyzenin de eşi. Mert bir adammış, vefat etmiş. Burada Güney Afrikalılar oturuyordu. Öyle mi? Burası köyün eski marangozu. Bak rayına falan. Muhtarlık gibi duruyor ya sanki. Muhtarmış da adam aynı zamanda. Öyle mi? Tabii. Aa ray falan var evet. Baksana böyle kapıya bak. İçinde her şey duruyor diyorlardı bana o zaman. Şöyle açtım ben. Hem beni görüyorsunuz hem şu an içini görüyorsunuz. Ancak böyle bu şartlarla bu şekilde. Bak şu rayı gösterir misin? Bak. Bir de buralarla ilgili şöyle bir şey biliyorum. Yunt Dağı çevresinde yani bu bölgedeki ekosistemin bakın şuraya. Bu bölgenin dengede kalmasında önemli bir rol oynuyor. Yani çünkü ormanlık alanlar çok. İstenmeyen işte seldir, erozyondur bu tip şeyler yaşandığında bunları önlemeye yönelik bir ekosistem de gözüküyor zaten burada. Köyün durağı. Burası da köyün İsmailli'ye hoş geldiniz tabelasından hemen hemen şöyle bir 100 metre sonra durağı. Köyün durağı. Ya böyle köylerin ikon şeyleri oluyor ya. Köyün durağı, köyün işte muhtarlığı, köyün berberi falan. Onlar çok hoşuma gidiyor. Onun anlattığı bir şey var. Burada bekliyor. Giren çıkan buradan haberdar oluyor. Şu evin içi de dışarıdan belli oluyor. Gene enerjili birinin evi gibi duruyor. İzmirli galiba. Yani güler yüzlü bir adamdı. Belli ediyor kendini abi. Sohbet edemedik ama. Ev kendini belli ediyor zaten. Evet videoya başladığımız yerde de ama caminin bahçesi de güzelmiş ha. Muhtemelen burada kalıyor. Ha? Yok. Kadir'in evi tam o arkasında. Öyle mi? Evet. Tulumba. Çek tulumba. Şunu dokunmam lazım ya.
Azıcık bir şey. Su ta dipte yani bak şeyde. En sonunda hop. Oy. Evet. Bak kızım. Böyle su çekiliyordu önceden tulumbalarla biliyor musun? Ben de gideceğim. Baba yapsana. Tamam mı? Bakkal kepengi koymuşuz. Camiye bir şey çalmasınlar diye. Onu oraya yaptıran konular var tabii ki. Adam da istemez ki onu yapmaz öyle. Evet, caminin bahçesi de böyle. Şimdi dün akşam kaldığım yerde videomuzu bitirelim, içine girelim. Bizim arabanın arkasında bir tane kardeşimiz mi var? Araba o kadar böyle köy yollarından böyle şeylerden geçti ki o kokuyu kendine yakın hissediyor herhalde. Birkaç tane saman düşmüş oraya, onları yiyor. Saman mı dökmüşler buraya? Ne yapmışlar birisi? Ya buradan ye falan ulaşamazsın diye. Evet, içeri doğru gidiyoruz şimdi. Bence bunu anlatarak içeri girelim. Anlatır mısın onu? Binali kayınpederimin ismi. Erken vefat etti biraz. Kalender de bir adamdı yani. Velhasıl hem onun ismi olmuş oldu hem de Thousand Elay, bin dost, bin müttefik demek. Thousand Elay, İngilizce 1000 Ali. Biraz metaforik oldu yani. Evet. Evet, içeri gidelim. Kapı açık mı? Çanı çalalım. Köpek de hemen bekliyor. 7 tane odası var. Doğru mu söyledim? 7 oda var, doğrudur. İkisinde biz yaşıyoruz. 7+2 mi? Yok, 7 odanın tamamı 7 oda. 5+2. 5+2. Daha böyle sessizliği. İçeride çok çekmiyor. Telefon yani bir tane operatörün dışında çekmiyor. İçeride de gerçi taş olduğu için yani taş ev yapanların genelde sıkıntısı olur ya zaten. Kapıda beklerken sohbet yapalım. Kapı sohbeti çok olur. Çok severiz böyle. Taş evin sorunlarından bir tanesi o. Telefon çekmez. Değil mi anne? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Meşhur Özgür'ün annesi siz misiniz efendim? Biz sizi görmedim ama ben Meşhur muyum? dünden beri burada sizi görmedik. Aslında hangimiz konuşmayalım, hepimiz konuşmamak istiyoruz ya. Konuşmamak istiyorsun. Kamera fobisi var falan diye. Hangimiz konuşmayalım diye kavga ediyorduk. Ben bir ara annemi ortaya atayım dedim ama. Evet, böyle bir yer. Biz akşam geldiğimiz için buraya hani hava karanlıktı geldiğimizde tam böyle etrafı görememiştik. Ama şöyle benle beraber kamerayı da döndürürsen orası mutfakları. Orada yaşıyorlar. Biz şurada kaldık. Sen telefona bakabilirsin istersen. Burası bir dinlenme alanı. Dediğimiz gibi videonun içinde Katolik hacıların yolculuk yeri burası. Dolayısıyla konaklayacak yerlere ihtiyaçlar var burada. O yüzden bu yoldan böyle geçmeleri gerekiyor. Burada oturuyorlar. Gelen insanlar dinleniyorlar burada. Biraz böyle inziva yeri. Hani dur ya ben kafamı dinleyeyim, tatile gideyim, 2 tane çocuğum var falan diyen insan çok böyle rahat edebileceği bir yer değil. İnsanlar ne istediklerini bildikleri dahilde doğru kararlar verebiliyorlar. Güzel kavis verilmiş. Bir tane ocak var. Akşam yemeğimizi burada yedik ve şu an benim bunu bile aslında giymeme gerek yok. Sıcak. Yani altında tişört var. Tişört götürebilir aslında ama akşam acayip soğuktu. Acayip. Dolayısıyla burada soba yandı. Buraya akşam bir girdiğimizde şuradan girdim ya. Oh dedim ne kadar sıcak ya. Şu soba burada yandı. Akşam yemeğimizi burada oturduk yedik. İçerisi taş. Burası tabii yeni yapılmış bir yapı. Şu içinde gördüğünüz zaten çatı yokmuş. Burayı düzenlemişler. Derzler vesaire. Burayı yapmışlar. Akşam burada oturduk. Gelen insanlar da burada oturuyorlar. Zaten. Şöyle sen otur kısmı istersen. 4 numaralı odada kaldık biz. Sabah kalktığımda kızım şunu soruyor. Ya baba bunlar, gel içeride göstereyim onu. Neden hiçbir yere bağlı değil ya, nasıl duruyor ya falan diye kızın dikkatini çekmiş yani. Her taraf taş. Burası WC. Şartlar neyse ona göre. Minimal bir kafaya sahip olan insanların gelip kalabileceği bir yer. Şu şeye bakar mısın? Yukarı kaldırabilir misin kamerayı? Güzel bir hale sokmuşlar. Bakın burada bir sarnıç var. Kaç yüzyıllık olduğu belli oluyor zaten. Su var içinde şu anda ve aktif kullanılıyor yani.
Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.